92.212 FM Hayat Sanart Radyo'da İmge'nin oyunundayız. Sırada sinema var. Gösterimi devam etmekte olan İstanbul Film Festivali'nin 4 gün daha süreceğini hatırlatmak istiyorum. Öte yandan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın temasının 2020 yılı için değişen iklimler, değişen hayatlar olarak belirlendiği bilgisini de verebiliriz. İklim değişikliği hayatları mı değiştiriyor? Yaşam tarzınız sonucu gerçekleşen küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği, sanayileşme ile birlikte hızlanarak günümüzde ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Erozyon, sel, salgın hastalıklar, kuraklık ve kıtlık gibi saymakla bitmeyen sorunlar yaşanıyor. Her geçen gün olağanüstü hava olayları daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli hale geliyor. Dünya genelinde olduğu gibi, ülkenizde de azalan yağış grafiğine karşın, sıcaklık artışı gözle görülür şekilde rekorlar kırıyor. Ve maalesef bu kadarla da kalmıyor. İnanılır gibi değil. Ve çıkıp kimse neden, ne oluyor da küresel ısınmaya maruz kalıyoruz demiyor mu acaba? İklim değişikliği artık geleceğin değil günümüzün sorunu. Kuzeyde buzullar eriyor. Norveç'te görülen toprak kaymaları ve çığ düşmesi sonrası insanlar evlerini taşımaya başladı. Güneyde Cape Town suyu karne ile kullanıyor. Sıra sana geliyor. Bugüne kadar çevrende olup biteni görmezden gelmek belki bir kaçıştı. Ancak artık yerin kalmadı. Sel, kasırga, deprem ve tsunamiler davetine koşarak geliyor. Hayır, eminim çoğu kişi durumdan habersiz. Durumun ciddiyeti anlatılamıyor. Bir tüketim telaşıdır. Almış başını gidiyor. Dünyanın yok olduğunun bilincinde olan kimse buna karşı kaygısız kalamaz. Aşırı ve keyfi tüketim, üretim, seyahat ve eğlence için gereğinden fazla tüketilen enerji, yok edilen ormanlar ve aşırı su tüketimi. Sebebini bilmediğimiz bir koşuşturmaca. Kaçıyor mu, kovalıyor muyuz? Nereye, neye yetişmeye çalışıyoruz belli değil. Bu arada gözden kaçan gizli su tüketimi de korkunç. Bir kot pantolon üretiminde harcanan su 10.000 litreden fazla. 1 kilo sığır eti için ortalama 15.000 litre su tüketilirken, Çiftçinin üretim yapabilmesi için suya ihtiyacı var. Ancak 1 kilogram buğday üretimi için 1300 litre su tüketildiği düşünüldüğünde üretiminde kontrol altına alınması gerekliliği arz ediyor. Neyse ki hiçbiri çözümsüz değil. Bilinçli toplumlara sahip olabilmek için anlatmak önemli. Ancak anlatma konusunda oldukça zayıf kalınıyor. Alışverişlerde ücrete tabi olan poşetlerin en çok ücretli olması konuşuldu. Ve eminim ki birçoğumuz iklim değişikliğine karşı bir çalışma olduğunun da farkında değil. Neyi neden yaptığımızı bilmiyor, sorgulamıyoruz. İşletmeciliğin tanımında insana fayda sözünün geçtiği unutuldu. Satarken dünya umurunuzda değil. ama alırken de o mağdurun kendiniz olduğunun farkında değilsiniz. Hayat belki bir şans oyunu ve her seçim bir kumar belli ki. Ve bu oyun hep hileli kimilerine, değer verilmez sudan ucuz kimliklerine. İklim değişikliğine en az sebep olan yoksul kesim ne yazık ki en çok etkilenen kesim. Tüketime en az katkıyı veriyor ancak aşırı tüketimin sebep olduğu temel gıda fiyatlarındaki artış en çok onları etkiliyor. İhtiyaç olmayan isteklerimiz sonrası oluşan aşırı tüketim yok ediyor.
Bu resim kimileri için ışıl ışıl İstanbul geceleri, kimileri içinse yangın yeri. Aslında hepimiz için de öyle. Enerji üretimi için ödenen bedeller çok ağır. Gereksiz ışığı söndür ve sakın arkanı dönüp gitme. Duşta daha az kaldığımız birkaç dakika, daha az elektrik, daha az kıyafet, daha çok toplu ulaşım, daha çok yürümek ve benzeri birçok değişim. Ya da iklim değişimi.